Merhaba değerli dinleyicilerim. Bugün sizlere birbirinden ilginç iki korku hikayesini anlatacağım. Birinci hikayemizdeki olayları define arayan adamın ağzından anlatacağım. İyi dinlemeler. Olayın yaşandığı yer Muğla'nın bir köyü. Sene 1978. Define arıyoruz. Tabii yaşadıklarımızdan sonra define işlerine tövbe ettik. Muğla'nın bir köyünde çiftçilik yaparak geçinen biriyim. Olayı aslında pek anlatmak istemiyorum ama ne zaman anlatıp yarım bıraksam kabuslar görüyorum. Neyse, 18 Haziran gecesi Mustafa ve Vedat isimli arkadaşlarımla define aramak amacıyla ismini vermek istemediğim köye gitmeye karar verdik. Köyde 3 hane dışında diğer evler bomboş. Köy gündüzleri efsane güzel ancak geceleri zifiri karanlık oluyor ve çok ürpertici. Biz fakir olduğumuz için define işleriyle uğraşıyorduk. Bu köyde define aramak amacıyla gözümüze kestirmiştik. Bildiğimiz kadarıyla köy birkaç yıl önce bir cin vakası yüzünden terk edilmiş. Tabii biz inanmıyorduk cineperiye. Köye akşamüstü gidelim dedik ama karanlığa kalmak istemediğimiz için acele ediyorduk. Neyse, köye vardık. Ancak ölüm sessizliği vardı. Evlerin çoğu kırık döküktü. Sağlam olanlar da vardı ama yine de görünüşleri ürperticiydi. Köyün ortasında büyük bir kavak ağacının altında yaşlı bir dayı gördük. Yanına gidip köy hakkında bilgi almak istedik. Malum, jandarmayı ihbar edecek birileri olur korkusuyla. Dayı özellikle bizi görünce mutlu oldu. "Oğullarım hoş geldiniz" falan dedi. Dayıya köy hakkında sorular sorduk. Dakikalarca sustu. Sonra "Karnınız aç mı?" dedi. Biz de acıkmıştık. Bizi evine götürdü. Evin bahçesinde mezarlar vardı. Çocukları ve karısıymış meğer o mezardakiler. Dayı içeri davet etti. Ama evin içi inanılmaz rutubet kokuyordu. Ben bir ara evin dışında olan tuvalete gittim. İhtiyaç gidermek için. Tuvaletin duvarlarında Arapça kelimeler yazıyordu. Tuvaletimi yaparken bir titreme geldi bana. Hemen kendimi dışarı attım. Bizimkiler sofraya oturmuştu dayıyla. Dayı kuru fasulye yapmıştı. Afiyetle yedik. Ancak dayı yemek sırasında kendi kendine gülüp duruyordu. Şizofren gibi hareketleri vardı. Mesela soğan kabuklarını cebine dolduruyordu. Bize de "Siz soğan yemeyin" diyordu. Duvarlara nazar boncukları dizmiş, artık boya mı, kan mı belli olmayan yazılardı. Zaten ev bayağı küçük olduğu için insan nefes almakta zorlanıyordu. Artık kalkma vakti gelmişti. Az önce bize yemek verip konukseverlik gösteren dayı durup dururken bize küfürler yağdırmaya başladı. Bizi evden kovmuştu. Neye uğradığımızı şaşırmıştık. Neden birdenbire böyle davranmıştı anlayamadık. Koşa koşa köy meydanına geldik. Define'yi köyde bir evin bahçesinde arayacaktık. Define arayacağımız ev terk edilmiş olduğu için rahattık. El fenerleriyle aydınlattık kazacağımız yeri. Başladık kazmaya. O an evin kapısı açılıp kapandı. Acaba evde yaşayan biri mi var korkusuyla el fenerlerini kapattık. Ancak bir süre bekledikten sonra yine kazmaya devam ettik. Biz kazmaya devam ederken evin kapısı tekrardan açılıp kapandı. Arkadaşlarıma "Siz kazın, ben bir bakayım" dedim. El fenerini alıp eve yaklaştım. Üst katta birini gördüm. Ya da o an psikolojik olarak görmüşüm gibi geldi bana. Net değildi. Camdan dışarı bakıyordu. İçeri girdi. Ben de içeri girecektim. Ancak kapı kilitliydi. Camdan gördüğüm kadarıyla evin her yeri pislik içindeydi. Hatta örümcek ağı doluydu. Az önce o ses nereden gelmişti anlayamadım. Çaresiz tekrar döndüm kazmaya. Bayağı kazdık. 5-10 metre kadar kazmıştık ki arkadaşlar "Karnımız acıktı" dediler. Bahçede duran erik ağacından erik yemeye başladık. 10 dakika sonra evin camları kırılmaya başladı ve ağaçlık alanda birinin koştuğunu gördük. Hemen alet edevatı toplayıp oradan uzaklaştık. Köy meydanında o dayı bizi bekler gibi elinde tüfek vardı. Havaya ateş açtı.
Biz de ters yöne doğru kaçmaya başladık. Eski bir eve sığındık. Allah'tan kapısı açıktı. Eve sığınmıştık ama iyi mi ettik, kötü mü ettik bilemiyordum. Evin üst katından sesler geliyordu. Hatta zincir sesleri duyuyorduk. Bir tane kağıt bulmuştum yüklükte. Kağıtta Arapça olduğunu zannettiğim bir şeyler yazılıydı. Yere attım. Bu arada sesler de iyice artmıştı. Camlara sanki biri taş atıyordu. Hepsi kırıldı. İyice korkuya kapıldığımız için kaçmaya başladık. Köyden çıkana kadar bizi siyah bir köpek kovaladı. Allah'a şükür sağ salim eve varabildik. Sonra olayı araştırdık. O köyde aslında kimse yaşamıyormuş. Bize yemek veren dayı kimdi bilemiyorum. Artık cinlere inanıyorum. Define arayalım derken onları rahatsız ettik sanırım. Size tavsiyem siz olun, böyle şeylerden uzak durun. Değerli dinleyicilerim, ikinci hikayemizi bir Instagram takipçimizden gelen, başından geçen korku dolu bir hikayeyi onun ağzından anlatacağım. İyi dinlemeler. Bundan 3 ya da 4 sene kadar önceydi. Gece telefonda sevgilimle konuşuyorum. Saat 2.30-3 civarı. Sevgilim bana dedi ki, "Şimdi camın tıklansa ne yapardın?" "Aşkım sus ya. Zaten geçenki olayı unutamadım daha," dedim. O olayı da anlatacağım bundan sonra. Her neyse. Camım tıklandı gerçekten. Hem de 3 kere ama bu işte bir gariplik vardı ki o da şuydu. Cam her tıklandığında sanki evde deprem oluyordu. Olduğum yerde sallanıyordum. Ondan sonra telefon kapandı. Ben hemen balkona çıktım. Camı tıklayan kim diye, ama kimse yoktu. Daha sonra nefesim kesildi. Sanki biri beni boğuyordu ama göremiyordum. Bu 1-2 dakika kadar sürdü. Sonra arkamı döndüğümde duvarın üstünde kafası tavşan, bedeni kedi olan bir varlık gördüm. Kırmızı gözleri vardı. İşin garip tarafıysa sadece benim odamdaki balkondan bakınca görünüyor olmasıydı. Salondan baktığımda hiçbir şey yoktu. Mutfak balkonundan bakınca siyah bir poşet, ama benim odamdaki balkondan bakınca o garip bir varlıktı. Bunun üzerine babamı uyandırdım. Gösterdim ama görmediğini, orada sadece siyah bir poşet olduğunu söyledi. Ama ben görüyordum. Babam bana inanmıyordu. Geçenki gibi rüya olduğunu sanmıştı. Az önce sözünü ettiğim o diğer olaya gelirsek. Tam bayram arifesiydi. Gece saat 3 gibiydi. Telefonum çaldı. Baktım. Ne bir mesaj ne bir arama vardı. Hiçbir şey yoktu. Bu telefon durduk yere neden çaldı? Neyse. Ben odamın kapısını her zaman kilitleyip yatarım. Ama o gece kapı açıktı ve orada birisi dikiliyordu. Uykulu olduğum için dikkat etmedim. Babaannemdir dedim. Arkamı dönüp yattım. 10 dakika sonra biri beni dürtüyor, uyandırmaya çalışıyordu. Ama ben aldırış etmiyor, evden biri sanıyor, küfür ediyor, kovmaya çalışıyordum. En sonunda dayanamayıp, "Ne var ya gecenin bu saati?" diye döndüm. Ve karşılaştığım şey karşısında çok korktum. 2 metre kadar uzun, siyah tenli, tamamen siyah gözlü ve eli insan elinin 2 katı kadar büyük, uzun tırnaklı, insana benzeyen bir varlık ağzımı kapattı. Yatağıma girdi ve bana, "Senin için geldim. Sakın sesini çıkarma. Sana zarar vermek için gelmedim. Benden korkmana gerek yok," dedi ve elini çekti. Ben o an çığlık attım. Ayağa kalktım. Gözleri kırmızıya döndü ve bana, "Sana sesini çıkarma demedim mi?" dedi. Ama sesi de kalınlaşmıştı. Sanki robot sesine benzemişti. Ben korkudan eyzü besmele çektim. O an yok oldu. Babamı kaldırdım. "Neden sesim uyanmadın?" dedim. "Ne sesi? Ben ses filan duymadım. Rüyadır, git yat," dedi. Sabah ezanında cama çıktım. Binanın önünde eski kasa kahverengi bir Mercedes. İçinde insan yoktu. Ezan okununca farları yandı ve ışık hızında uzaklaştı. Ve ondan sonra o ilk anlattığım olay geldi ve daha fazlası. 2 yıl önce kurtuldum ve o günden beri asla uğraşmadım böyle işlerle. Korku filmi bile izlemiyorum artık. Önceden gülerek, kahkaha atarak izlediğim korku filmlerinden artık korkuyorum.
Kurtulduğum için de şanslı sayılırım. Bana musallat olacak diye çok korkmuştum. Allah kimsenin başına vermesin. Değerli dinleyicilerim, birbirinden ürkütücü korku hikayeleri burada son buldu. Bu hikayeler hakkındaki düşüncelerinizi yorumlara yazın. Kanalıma henüz abone olmadıysanız abone olup videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Bir başka hikayede görüşmek üzere. Hoşça kalın.